Merhaba arkadaşlar. Bugün 1.2 TSI arabamızın V kayışını değiştireceğiz. V kayış rulmanlarını değiştireceğiz. Aracımız 59-58 binde. 58 bin civarında. Ama 2015 model bir araç. 1.2 TSI'ların da normalde kayışlarının yanlış hatırlamıyorsam 120 bin kilometre veya 5 yıl içinde değiştirilmesi gerekiyor. V kayışlar genel itibariyle bu şekilde. Bakalım bizim aracımızdan çıkacak olan V kayışı orijinal mi olacak? Kaç yıllık olacak? Göreceğiz. Sökmeye başlıyoruz. İlk önce bunları sökeceğiz. Daha sonra V kayışını ve rulmanlarını sökeceğiz. Gergisini sökeceğiz. Kayışını sökeceğiz. Şimdi başlayalım ağır ağır sökmeye. Kanalımıza abone olmayı unutmayın bu arada. Değişik araçların veya da bilgilerin paylaşmaya çalışıyoruz. Teşekkür ediyorum. Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kayışını söktük. Kayışımız Volkswagen AG OptiBelt 6 PK 1689. Oppo işte burada parça numarası var. FP PDM diye geçiyormuş bu kayışın özellikleri. Kayışımızdaki şuradaki çizgiler ben şöyle zannediyordum. Bir yere sürtmüş gibi düşünmüştüm. Sürtmüş ama şöyle sürtmüş. Rulmanın şöyle göstereyim. Rulmanın bilyesi çelik bilyeymiş. Ona sürtmüş. Ve bu şekilde iz yapmış. Ben açıkçası bu kayışın daha önce değiştirildiğini düşünmüyorum. 2015 model bir araba. Görüyorsunuz. Ve orijinal kayışı gibi duruyor. Yani gibisi fazla orijinal kayışı olarak görüyorum ben. Ve bu kayışın normalde 10 yılda bile görüyorsunuz kilometreden de ötürü olabilir ama hiç çatlama, hiçbir şey yok. Yani değiştirmesek de olurmuş gibi düşünebiliriz. Ama aynı şeyi rulmanlar için söyleyemeyeceğim. Çünkü rulmanlarda ses yok ama boşluk var. Alttaki rulmanda da aynı keza o şekilde boşluk var. Yani şöyle kayışınız belki 10 yıl belki daha fazla dayanabilir. Ama sonuçta riske de atmamak lazım. Bu arada bu araç zincirli sistem. CZBZ olması lazım. Motor kodu CZBZ. Yanlış hatırlamıyorsam. Zincirli bir tip. Eski sistem diyebiliriz. Eski işte Volkswagen'in çıkarttığı sistemlerden diyebiliriz. Çünkü 2015'ten sonra yanlış hatırlamıyorsam kayışlı sisteme geçtiler diye hatırlıyorum. Bu rulmanlı sistem olan, daha doğrusu zincirli sistem olan, yanlış söyledim kusura bakmayın, bir sistem. Şimdi bunları teker teker değiştireceğiz. Değiştirdikçe de sizinle paylaşacağım. Dediğim gibi araba 58 binde. Ben de ilk sahibinden aldım sayılır. Yani 2016'dan bu yana kullanan sahibinden aldım. Bir önceki sahibi de zaten amcasıymış. Amcasından almışlar aracı. Yani ben ikinci sahibiyim diyebiliriz. Önceki sahibi de dediğim gibi 9 küsur yıl kullanmış. 9,5 yıl falan kullanmış aracı. Dediğim gibi Jetta 1.2 TSI aracımız. Jetta 4 diye geçiyor. 163 kasa olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam 162 veya 163. Bu şekilde değişimlere devam ediyorum. Ara ara sizlerle videoyu açıp paylaşacağım. Evet arkadaşlar, üstteki AVR bilyayı söktüm. İçinden yine marka şu şekilde
orijinal fabrikasyon rulmanı çıktı. Rulmanda dönüş açısından bir sıkıntı yok. Ama dediğim gibi hafif bir boşluk yapmış. Hafif de ses yapmaya başlamış. Şimdi burada normal dönüyor. Ama şöyle elime alıp kulağımın dibine tuttuğum zaman hafif hafif içinde karıncalanma dediğimiz bir işlem olmaya başlamış. Böyle gözüküyor. Bunun işte cıvatasını falan çıkarttık. Cıvatasını şu şekilde yeni rulmanımıza taktık. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu kayış normalde orijinal kayışı 1689 görüyorsunuz. Orijinal 6 PK 1689. Bizim aldığımız kayış, yani bize şasi kodunun verdiği kayış ise PK 6 PK 1692-93. Yani boş demiş ki, bu arada şunu da göstereyim. Bu marka demiş ki benim demiş 1692 kayışım aslında demiş bu. Yani şöyle biz bunu takacağız şimdi. Şimdi oradan birkaç milim kayış uzun gibi gözüküyor. Ama gene şasi kodundan çıkan rulmanın yaklaşık olarak 2 milim orijinal rulmandan kalın. Yani bu 76 geliyor. Bu 78 geliyor. Onu oradan telafi etmişler. Şasi numarasını ona göre vurmuşlar. 1698 6 PK 1698 verenler var. Kayış numarası olarak. Sizin aranızda uygundur diyorlar. Yani uygundur ama ilerisi açısından sıkıntı yaşamakta açıkçası mümkün. O yüzden hiç ona bakmadan normal biz şasinin verdiği kodu ve şasinin verdiği kayışı almaya çalıştık. Dediğim gibi şasi kodundan kontrol edildi. Bu zaten orijinal kayışı. Niye öyle bir değişiklik olmuş şasi kodunda bilmiyorum ama orijinal kayışı 1689. Eğer bulabiliyorsanız orijinal ina rulman seti ve gergi seti almanız sizin için daha iyi olacaktır arkadaşlar. Şimdi ben şu gergiyi sökeceğim. Şöyle göstereyim. Gerginin rulmanı dediğim gibi çelik. Dışı çelik olan bir rulman. Bakalım o nasıl çıkacak. Evet arkadaşlar. Şimdi gergi bilyasını söktüm. Gergi bilyasından böyle bir bilye çıktı. ÖRS markaymış. Made in Türkiye diyor. Türkiye'de üretilmiş bir rulmanmış. Şimdi orijinal değildir, sonradan değiştirmiştir diyebilirsiniz. Ben böyle demir gergi bilyası görmedim şeyde, parçacıdan alırken. Ama zaten değişmediğini şuradan anlarsınız. Bakın ne diyor? 2014 16. hafta diyor. Yani 2014'ün 16. haftasında üretilmiş bu rulman. Araç 2015 model. Yani buradan gitmiş ve orada birleştirilmiş. Yani buradan bunun değişmediğini anlıyoruz aslında. Ama şunu söyleyebilirim. Yağ atmaya başlamış. Ama işte 10 yıllık bir rulman olduğunu da unutmayalım. Bunların da ömürleri var sonuçta. Yağ atmaya başlamış ama şöyle yine daha ses yapıyordu. Ses yapmaya başlamıştı. Bu biraz daha sessiz diyebilirim. Boşluğu aynı ina kadar, yani orijinal rulmanda 6203 ÖRS rulman kullanmışlar. Türk malıymış. Ve buradan da anlamış olduğumuz gibi Volkswagen nerede ucuz bulursa ona yaptırıyor ama testlerini mutlaka yapıyordur. Bizim aldığımız rulman da burada. Bizim aldığımız rulmanda da yine Escayf var içinde. Kalite olarak zaten bu yeni olduğu için
bir sıkıntı çıkartmayacaktır diye düşünüyorum. Evet, eski rulmanımız, yeni rulmanımız söktük. Değişime devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, kayışımızı değiştirdik, taktık. Rulmanlarımızı değiştirdik, taktık. Şimdi şöyle birkaç husus var dikkat etmeniz gereken. Tek kişi olduğum için çekemedim, kusura bakmayın. Şimdi gerginin şuradaki rulmanı, gergi rulmanının somunu, ya daha doğrusu cıvatası ters diş. Yani normalde sola, yani saat yönünün tersine sökülmesi gereken cıvata tam tersine sökülüyor. Yani ters diş. Üst taraftaki normal diş, bir sıkıntı yok. Ama alt taraftaki gerginin pulu, buradan görebiliyor musunuz bakalım. Şöyle göstereyim. Görüyor musunuz? Gerginin saç pulu demir olduğu için eski rulman, yeni rulman da plastik gövde olduğu için biraz yerine uyum sıkıntısı yaşadı. Onu toparladık, ayarladık ama aklınızda bulunsun. Oraya bir pul alırsanız değiştirirken, eğer benim gibi kapıda yapıyorsanız bir sıkıntı yaşamazsınız, ya da gergiyi komple alırsanız da sıkıntı yaşamazsınız. Ama şöyle bir problem var: gergiyi komple alırsanız 3900 lira civarında bir ücreti var gerginin komplesi. İçinde mekanik yay var, kolay kolay bozulacak bir şey değil. O yüzden sadece rulmanla değiştirmek biraz olsun size kar ettirebilir. Ve şöyle bir şey var: 3900 lira gergi, rulman 150 lira. Yani asıl işi yapan rulman 150 TL civarında bir şey. Bir de az önce göstermişimdir markasını falan. Bununki zannedersem ABA'ydı. ABA markaydı. Bir öbürü de S-Kayf içinden rulman çıkıyor. Bunun da CRS rulman. Pardon, büyük olanın CRS çıktı. Vekay'dı onun markası. Şu şekilde Vekay'dı. ABA'nınkinden de S-Kayf çıktı. Yani S-Kayf da kaliteli bir rulman. Zaten üstünden çıkan orijinal rulmanımız da bu. Örs marka, Türk malı. Yani onun için çok sıkıntı yapmayın. Zaten 60 binde bir, veya da işte çok kullanıyorsanız 120 bin kilometrede bir değişecek bir parça. O yüzden senesine veya da işte kilometresine bakılmaksızın değiştirirseniz sizin için de avantaj olur. Kayış benim zannettiğimden çok daha iyi çıktı. Ben üstündeki çizgiye aldandım. Normalde değiştirmezdim. Biraz da erken olmuş aslında. Şu demir rulman yan taraflarındaki demir sürte sürte iz yapmış kayışa. Kayışa iz yapınca ben zannettim ki bir yere sürtmüş ve kayış yıpranmış zannettim. Üstten bakınca öyle gözüküyordu ama aslında öyle değilmiş. O izler şu orta kısma gelen rulmanın değmediği yerlermiş. Ama kayışta bir çatlak patlak hiçbir şey çıkmadı. 10 yıllık kayış. Yani buradan da anlıyoruz ki V kayışlar kilometre ve seneye bakılmaksızın eskidikçe değiştirilmesi gereken parçalar. Ama işte trigger kayışlı olanlar için söylüyorum. Zincirli olanlarda öyle bir sıkıntı duymadım. Ama kayışlı olanlarda şöyle bir sıkıntı var. Eğer V kayışınız koparsa, yani bu kayış koparsa ve triggerinizin arasına girerse motor yaptırıyorsunuz arkadaşlar. Kolay kolay kurtulamıyorsunuz. Çünkü triggerin arasına girdiği zaman birkaç diş kaçırıyor. Kaçırınca siboplar pistona çakıyor. Pistonlar sibopları büküyor. Üst kapağı çatlatıyor. Veya da üst kapağı çatlatmasa bile sibopları eğiyor. %80 %90 ihtimalle motor yaptırmak zorunda kalıyorsunuz. O yüzden
400 liralık bir parça için, 500 liralık bir parça için günümüz fiyatlarıyla gerek yok. Sık sık V kayışınızı değiştirmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı sürüşler diliyorum arkadaşlar.